Herkese iyi akşamlar. Varroa konusunu hallettik. Şimdi bir diğer konu ki önemli bir konudur. Ana arı üretimi konusu. Ee, Ana arı üretimini de arı sütçülerinden öğrenin derler. Onun bir sebebi vardır tabi. Arı süt üretimi yapanlar ana arının varlığını değil, yokluğunu yönetirler uzun süre. Dolayısıyla onların söyleyeceği çok şey vardır aslında. Şimdi bu ana arı üretimiyle ilgili bilmemiz gereken en önemli şey şu. Ana arı işçi arılar tarafından üretilir. Yani öyle hava yapmaya falan gerek yok. Yani işte biz ana arı üretiyoruz havasına gerek yok. Bir de çok şey bilmeye de gerek yok bu konuyla ilgili. Yani siz bir şey yapmıyorsunuz ki. Arılar zaten biliyor onu. Dolayısıyla öyle ana arı üretenlerin öyle bir havası vardır. Buna gerek yok. Ana arı ihtiyaç mıdır? Yani bir arıcılık işletmesi için ana arı üretimi bir ihtiyaç mıdır? Şöyle söyleyeyim. Bu işi bir arıcılığı bir tren olarak nitelendirirsek ana arı lokomotiftir yani. Hani lokomotif yoksa o tren olduğu yerde durur. Yani hani ihtiyaç mı sorusunun cevabı yani hem de nasıl ihtiyaçtır yani. Ve ülkemizde her yıl ihtiyacın yarısını bile üretemiyoruz. Yani başarısızız yani. Acayip başarısızız bu konuda. Ve üstelik ana arı yani ticari bir ürün. Yani bir tane böcek finalde para kazandırabilen bir ürün. Yani para da var bu işin içinde. Ve sizin hem arıcılığınızın hem de arılığınızın karakterini de sahip olduğunuz ana arılar belirler. Yani ana arılar bir arıcılık işletmesinin her şeyidir. Sahada şimdi yaşanan sorunlara bakalım. Bir sürü sorun var değil mi bugün itibariyle? Bunların bir bölümü de ana arı kaynaklı yani bunun da altını çizelim. Hani Varroa'dır, Nosema'dır falan verimsiz bir sezon eyvallah. Ama yaşanan sorunun sebeplerinden bir tanesi de ve bu sebep hiç değişmeyecektir yakın gelecekte de ana arıdır. Yaşanan sorunların sebeplerinden bir tanesi. Şimdi şöyle yani sorduğumuz sorularla bunun cevabını çok rahatlıkla bulabileceğiz. Şimdi kovanlarımızda hala bugün kışladık artık. Yaşlı ana arılarımız mevcut kovanlarda. Topalı da var, değil mi? Bir ayak topal. O da kışlıyor. Kanatsızı da var. Bakire ana arılar da var kışlayan şu anda. Birçoğundan haberimiz bile yok. Bir sezon, 2 sezon boyunca test etmişiz. Başarısız olduğuna artık kanaat getirmişiz. Bunlar da kışlıyor şu anda. Ve çok ilginç biçimde iyi metotlarla yetiştirdiğimiz ana arıların birçoğu da
Şu anda arılıklarımızda kışlayan arıların içinde zayıf arılarda. Ya işte geç bölmeler yapılmış. Ana arılar geç e, elde edilmiş. Arı zayıf kadro ama içindeki ana arı genç ve sağlıklı bir ana arı. Yani kalite ifadesini de pek kullanmamak lazım. Kalite dediğimiz şey neyi istediğinle bağlantılı bir şey. Biz arılık yönetimleri kadar ana arı yönetimini becerebiliyor muyuz? Yani üretebiliyor muyuz ana arılarımızı? Selekte edebiliyor muyuz? Yani bu ana arı artık benim üretim kolonilerimde görev yapamaz. Ben bunu Joker'e ayırdım diyebiliyor muyuz? Bakın burada bir terim daha çıktı. Joker ana arılar. Bunu koyalım bir yere, onu anlatırız. Ana arı kabul ettirme konusunda ya ne kadar başarılıyız? Ana arı kabul ettirme tekniklerini bilmediğimiz için bir sezonda işçi arılar tarafından öldürülen ana arıların ne kadar çok olduğunu sanırım tahmin ediyorsunuz ve basit bir arıcılık tekniğini uygulayamadığımız için bu ülkenin yine genetik varyasyonlarından bir kısmını arıcılığı bilmediğimiz için kaybediyoruz. Yani öyle 1000 euro verip ana arı kabul ettiremeyen adamlar var bu ülkede. Ya biliyoruz değil mi? Ne kadar iyi ana arılarla, ne kadar genç ana arılarla kışlarsak baharda ya kat edeceğimiz mesafe o kadar daha kolay olacak. Bir de şöyle bir şey vardır. Diğer unsurlar sabit. Yani diğer unsurlar sabit dediğimiz şey ne? Varroa mücadelesinde hala eksiklerimiz var. Arı sağlığını yönetemiyoruz. Beslemeyi bir türlü beceremiyoruz. Yetersiz bir floraya sahibiz. Arıcılık bilgimiz olması gereken çizginin çok çok altında. Her konuda olduğu gibi bize şöyle yaparlar. Al bak, sana bir tane ana arı vereyim. Tüm sorunlarını çöz. Bu bir davranış. Kime uygulanıyor bu hamle? Ya be abicim, ben her şeyi yapıyorum. Mükemmel yapıyorum. Hani parantez içinde söylüyorum. Yaptığını sanıyorsun. Ama ben arılardan verim alamıyorum. Şu an arıları bir değiştirirsem her şey güllük gülistanlık olacak. Hele bir de ırklar var. Şimdi hemen şöyle söylerler. Kardeşim bak, İngiliz atları varken siz sütçü beygiri eşeklerle arıcılık yapıyorsunuz. Bak, İngiliz atı burada, tamam mı? Şimdi bu İngiliz atını sen alırsan her şey süper olacak. 365 günlük bir süreçte bütün olanı biteni gözlemlemeden, veriler elde etmeden sadece sakin diye ya da sadece çok yavru yapıyor diye ya da sadece acayip bal topluyor bu diye, yani o ana arıyı yani size önerene hemen atlamayacağız.
Çok bal stokluyorsa sebebi var. Çok yavru yapıyorsa yapmanız gerekenler var. Sakinse süper. Ama o diğer unsurlarla ilgili durumumuz nedir? 40 bin işçi arılı ırkı ne olursa olsun bizim bal arıları polen akımı başladığı gün ya da bal akımı başladığı gün şöyle yapar mı? Ya biz 40 bin işçi arıyız yani. Yarın da toplarız, öbür gün de. Bugün istirahat der mi? Ya birader biz yarın toplayalım şu balı ya. Acelemiz yok diyen ırk gördünüz mü hiç siz? Olay aslında doğadan toplayarak getirmekte de değil. Geleni nerede kullanıyoruz? Ve getirdiğimizi ne zaman kullanıyoruz? Ve bal tüketimi denen olgunun kuluçka faaliyetiyle direkt alakalı bir şey olduğunu hani bilmeyen arıcı var mı aramızda? Ve en önemli şeyi söyleyeyim. Hangi ırk varroa ile mücadeleyi biliyor? Yani en kral, bu dünyanın en kral ana arısı sizde olsun. Varroa mücadelesi yapmadığınızda bugünlerde etrafında bir avuç işçi arıyla birlikte kalır. Ana arının yapabileceği hiçbir şey yok. Ve süper çoğalıyor bu arı diye bir ırk sahibiyseniz bizim bu yıl yaşadığımız Haziran ayı gibi bir Haziran ayı yaşadığınızda da ve arıcı olarak da ağzınızı ayırırsanız o koloninin o kuluçkaya bakacağı beslemeyi ihmal ederseniz bizim bu kuluçkaya ne oldu böyle diye bakar durursunuz. Yani sadece ana arı değiştirerek diğer koşullar sabit iken başarı beklemek beyhudedir. Net. Yani ırklara karşı bir tavrımız var olarak algılanır. Öyle söylenir. Böyle bir şey yok. Yani ırklara karşı duruşumuzun sebebi az önce bahsettiğimiz şeydir. Diğer unsurlar sabitken bir ana arı değiştirerek her şeyin düzeleceğini ümit eden arıcılara diyoruz ki böyle bir şey olamaz. Akıllı olun diyoruz. Yoksa belirli bir düzeyi yakalamışsın. Ana arı üretimi konusunda kendini geliştirmişsin. Dünyanın en iyi arısıyla çalışmak senin hakkın zaten. Hem birilerine niye mahkum olasın ki? Sen dünyanın en iyi arılarını üretebil. Sen arıcı olarak ana arı üretmeyi bilmiyorsun. Nasıl olacak? Her ana arı gerektiğinde yüksek maliyetlerle ana arı mı temin edeceksin? Bu başa çıkar mı? Başka açıdan bakalım. Şöyle derler. Bak bende bir ana arı var. 80 kilo bal veriyor. Sanki kendi o ana arı veriyor da. 80 kilogram bal veren bir ana arıyı size neden satsınlar? Ya kendisi taksın bir kovana, alsın 80 kilo bal, kestane bölgesinde ise 8.000 lira para yani. Kaç para bu ana? 100 euro para. Aptallık ya da onu satmak. Ama şöyle söylenebilir tabii. Ya bir tane satmıyor ki kardeşim. O kadar çok satıyor ki oradan para kazanıyor. Ya yani dolayısıyla o kadar çok satıldığına göre çevremize baktığımızda bu 80 kilogram bal veren arılardan
Binlerce görmemiz lazım. Görebiliyor muyuz? Yani 80 kilo bal yapma vaadiyle satılan binlerce ana arı olduğuna göre binlerce 80 kilogram bal yapan kovanlar olması lazım bizim ülkemizde. Var mı? Varsa görelim. Sen arıcı olarak neden üretemiyorsun? Ya üstelik bunu sen yapmıyorsun. Ya arı yapıyor. Ya ana arı üretimini arı yapıyor. Sen arıcı olarak ne iş yaparsın? Bende damızlık yok be. Hemen değil mi? Bende damızlık yok. Sende damızlık olsa ne olur? Üretme kabiliyetin yok. Üstelik çaban da yok. Sana uzatılmış bir materyale, o materyalin arkasında söylenen sözlere kanarak, o anarıyı değiştirerek her şeyin süper olacağına inanan bir arıcılık bilgin var. Seni her zaman öperler. Ve her sana ana arı sunulduğunda bu dünyanın en iyi ana arısı dendiğinde de aklımızı yitiriyoruz. Ana arıyı kabul ettirmeyi bilmiyorsun. Ana arıyı elinde tutmayı bilmiyorsun. Hani boyamayı falan geçtim. Şu an arıyı tut elinle desen tutamıyorsun. Ama 100 euro para basıp süper ana arılar satın alıyorsun. Ve bir tablo görürsünüz. Çok gezer internet üzerinde. Yabancı kaynaklıdır. Irklar böyle üstte sıralıdır. Karnıyolu, işte Kafkası, işte sıralı böyle. Sol tarafta da özellikler sıralıdır. İşte sakinlik, oğul davranışı, bal verimi, polen toplama, hastalıklarla mücadele falan. Bazı arıların altında neredeyse bütün bu özelliklere 10 puan verilmiştir. O kadar çok ki bu arılardan şimdi bizim ülkemizde. Nerede bu başarılı koloniler? Bir görelim şunları. Ya arının bütün özellikleri 10 puan almışsa ve o oradan da bu ülkede o kadar çok üreten arkadaşımız varsa dolayısıyla sahada çok çok fazla bu kolonilerden görüyor olmamız lazım. Hani gören arkadaş varsa uyarsın. Biz de bakalım görelim. Bir de bu F0, F1 mevzuları var. Dünyadaki tüm ana arılar birbirlerinden farklı. Birbirine eşit hiç ana arı yok. Eşit desinler, bu iki ana arı eşit desinler, ispatlayayım eşit olmadığını. 5 yıl sonra bugün hayatta olan ana arıların, dünyadaki tüm ana arıların tamamına yakını olmayacak hayatta. Öyle değil mi? Yani 5 yıl sonra bugün hayatta olan tüm ana arılar 5 yıl sonra yoklar. Nerede senin F0'ın birader be? Hemen o zaman iki tane olgu öne çıkarılır. Bir, damızlık. Bak der, bak damızlık var bende. Aha bu da der raporu. Böyle bir rapor gösterir. Bilmem ne enstitüsünün bilmem neresinde ıslah edilmiş. Eyvallah başımızın üstüne. Adamlar ıslah etmişler. Tamam. Aldık geldik buraya. Değil mi? Sonra ürettik.
Sonra sahaya dağıttık. Damızlık nerede? O arkadaşta. Tekrar alalım oradan anarı. Tamam, ver 100 euroyu yine al. Her anarı lazım olduğunda 100 euro ver al. Anarıyı kestirdin mi? Kestirdim. Ya anarda sorun var mı? Var. Anarda yok sorun. Sende var. Arıcı olarak mutlaka bir yerlerde sen hata yaptın. Sor bakalım ne cevap alacaksın. Ben size söyleyeyim. Bu sektörde en son yapılacak iş ana arı üretimi ve satışıdır. Benim en son yapacağım iştir. Neden? Şöyle söyleyeyim. Şimdi benim buraya da zaman zaman geliyorlar çevreden arıcılar. Hocam 2 tane ana arı. Yok diyorum. Hocam ne olur? Yok. Çünkü verdiğimde onu götürüp nereye takacağını biliyorum ben. Yalancılamış arıları vardır. Yani ben alacağım ondan 30 lira. 30-60 lira. İyi de olacak. Hani 60 liralık böyle kuzu biftek alsak 6-7 kişi doyarız. 2 tane böcek halbuki versen. Eğer o arıları, ana arıları götürüp, o 2 tane ana arıyı götürüp böyle harika bir bölme yapıp taksa ve ertesi yıl o arılar gerçekten başarılı işler yapsa, şöyle yapıyor arıcı. Kahveye gidiyor. Diyor ki bende 2 tane arı var. 3 kat oldu. Muhtemel 40'ar kilo bal çıkacak. Taktı yalancıya. Daha salar salmaz kafasını koparttılar. Öbürü de yavru çürüklü olmuştu. 2 çerçeve arı zaten. Ona da taktı. O ana arı ağzında kuş tutsa ne olur? 2 verdiğimiz ana arı da iş yapmadı, öldürüldü. Şimdi aynı adam aynı kahveye gidiyor. Oturuyorlar, diyor ki ya bu adam kim? Başarılı olduğunda benim 2 arım var diyen adam. Şimdi şöyle söylüyor. Halil Hoca'dan diyor 2 tane ana arı aldık. 5 para etmez. Öyle mi? Ana arı yok kardeşim. Tamam. Takarım bir çerçeve arıya. Sürünsün dursun orada. Ya tamam, senin damızlıkların var. Tamam mı? Sen bu damızlıkları nasıl koruyorsun? Nasıl sürdürüyorsun? Nasıl bunu saf halde tutuyorsun? Hop, bir tane cihaz çıkar ortaya. Bak der, bizim suni tohumlama cihazımız var kardeşim. Suni tohumlama cihazı. Ya arıcılıktan önce para kazan. Arıcılığın basit unsurlarını bir hallet. Pejmurde gezme. Suni tohumlamayı da yaparsın yani. Yap şöyle 300 tane sağlıklı arı. Ya başım üstüne yani. Yap, ben de seni alkışlayayım. Yani damızlığını nasıl koruyorsun? Al sana suni tohumlama cihazı. Aferin. Bize ne gerekir? Bize şu gerekir. Bir sonraki nesile pozitif değerlerini aktarabilen ana arılar, bir daha söyleyeyim, pozitif değerlerini, yani bizim beğendiğimiz pozitif değerleri, bu herkes için farklı olabilir. Benim için çok süt veriyor olması mesela pozitif değerdir. Bu değerlerini bir sonraki nesle aktarabilen ana arılar bizim için değerlidir. Basit biçimde budur.
Bu tüm canlılarda da böyledir aslında. İnsanlarda nasıl olur bu işler? Yakışıklı bir baba, çok güzel bir anne ve bir kız çocuğu ya da bir erkek çocuğu doğar. Bu tabloyu göz önüne getirin şimdi. Yakışıklı bir baba, güzel bir anne, sağlıklı bir anne ve sağlıklı bir baba ve bir evlat doğar. O evlat o ikisinden çok daha güzel olur. Değil mi? Sağlıksız, hasta, fiziki yapı olarak çökmüş ve genetik özellikleri olarak sorunlar yaşayan insanların birlikteliklerinden çok da harika çocuklar göremeyiz. Bu tüm canlılarda böyle. Seleksiyon denen bir şey var. Erkekler o yüzden hep güzel kadınlarla evlenmek ister. Güzel kadınlar da hep yakışıklı erkeklerle birlikte olmak ister. Sebebi yani bu içgüdüsel bir şeydir zaten. Aynı bu pozitif değerler dediğimiz şey gibidir bu. Hani yakışıklılık ve güzellik kavramı aynı bizim demin söylediğimiz pozitif değerle alakalıdır. Buradaki güzelliği nasıl tanımladığınızın önemi yok. Tüm ırklar iyidir. Bu söylediğimin de şekille alakası yok zaten. Yani fiziki bir güzellikten bahsetmiyorum. Yani fiziki bir güzellik, zaten değişkendir bu yani. Tüm ırklar iyidir. Net. Ama aynı zamanda birisine iyi olan diğerine yaramayabilir. Yani bütün ırklar iyidir. Hepsinin iyi özellikleri vardır. Ama bugün bana arı üretiminde Kafkas'ı kalkıp bu ya harika bir arı falan diye yutturabilir misin? Bu mümkün değil. Ne olursa olsun sen arıcı olarak ana arı üretemiyorsan her şey boş. Şimdi ticari ana arı konusunda da sahadan çok önemli bir tespitimi paylaşayım sizlerle. Ve ticari ana arı kullanan arkadaşlarımız da burada bu tespitimden sonra davranışlarını buna göre belirlesin. Şimdi aslında iki konu var ticari ana arı ile ilgili. Ticari ana arı işletmeleri, büyük işletmeler birebir arıcıyla muhatap olmazlar. Para kaybetmeyi göze alarak olmazlar. Onlar aracı kullanırlar, verirler arı ürünleri satan arkadaşlar, onlar satar. Neden muhatap olmak istemezler? Çünkü çok yorucudur. Yani 2 tane ana arı gönderirsiniz adama, sizi satın alır. Abi kaçıncı gün salayım bunu der. İçindeki işçi arıları salayım mı salmayayım mı? Keki açayım mı açmayayım mı? Üzerindeki tülü açayım mı açmayayım mı? Raptiyeyi açayım mı açmayayım mı?
Arılar sıkıştırıyor, ne yapayım? Uğraşamaz sizle abi, kusura bakmayın. Yani ticari ana arı alanlar o ana arıyı kimin ürettiğini bilmezler. Buna rağmen mesela sosyal medyada takip ediyoruz. Arıcıya direkt satış yapan ticari ana arı üretici arkadaşlar da var. Onların sabrını ayakta alkışlıyorum yani. Yapılacak iş değildir. Ticari ana arı kullanımında yapmamız gerekeni söyleyeyim. Ona göre e, doğruyu bulmak adına bu çok önemli. Şimdi bakın, ana arıcılar da bunu doğrularlar. Mart ve Nisan aylarında ana arı işletmelerine talep zirvedir, zirve. Yani Mart'ta bu ülkeye 20 bin tane ana arı sun, tık diye satarsın. Hiç kimse de sormaz, biliyor musun? Yani yaşanacak olumsuzluklarla ilgili kimse sana bir şey sormaz. Mart ayında ana vermişiz, ne konuşuyorsun be adam derler. Çünkü sen Mart ayında ana arı talep ediyorsun. Akıl yok. Mart ayındaki ana arıyı sana nasıl bulacak yani? Nereden bulacak? Mart, Nisan. Talep, zirve. Güçlü birkaç arımız var ya, onları bölüvereceğiz ya. Ya da ana arıları kontrol etmişiz. Ana arı kayıpları yaşanmış. Onları hemen ana arılandıracağız. Mayıs, Haziran, Temmuz. Ticari işletmelerin de ana arı kalitelerinin zirve yaptığı süreç. Talep dip. Bankala yavrum, bankala. Mayıs-Haziran ayının en güzel ana arıları aylarca bankada duruyor. Ticari ana arı kullanıyorsan Mayıs'ta kullan. Mayıs, Haziran, Temmuz. Talep dip, üretim zirve ve kalite. Yani neden kalite? Ya arıların zaten bir çoğalma davranışı var. Erkek arı varlığı zaten zirve ama talep yok. Ana arı işletmesiniz, 3000 tane kutunuz var. Yani 10 günde bir 3000 tane ana arı çıkıyor, talep eden yok. Etse de fiyat dip. Neden? Ya bir sürü ol çıktı aga, her yerde ana arı memesi var. Ne alacağız ana arıyı ya? Değil mi? Böyle deriz. Ağustos gelir. Ayçiçekten döner millet. Biraz ana arı değiştirelim. Biraz da bölme yapalım. Var mı abicim ana arı? Olmaz mı? 1,5 aydır bankada yatan bir sürü ana arı var. Bir çakalım onlar önce size. Problem mi oldu? Abi Ağustos yani. Çok sıcak olabilir yani, normal. Eylül'de de lazım. Ya kışa giriyoruz. Ekim ayında da lazım. Çam bölgesinde bile lazım. Oradan da talepler geliyor. Ama müthiş bir ters çalışan bir durum var ticari ana arı işletmelerinde. Ya ben söylüyorum, ana arı işletmeleri olan arkadaşlarla da görüşüyoruz. Tüm kutularımı kışlatırım. Mart'ta da 50 liradan çakarım. Ve Mart'ta o ana arıyı 50 liraya çaktığımda hazır arılı bir kutum. Oradan da masrafım yok. İşte 2 kilo kek yiyecek. Yesin. 2 kilo kek kaç para? Hani para kazanmanın yolu arıcı davranışlarını bilmekten geçer. Yurt dışından ana arı getirip, damızlık getirip arı üretenler hangi davranışı kullanıyorlar? Merak davranışını kullanıyorlar. Peki ee, ana arıcılar nasıl yapıyorlar? Muhatap olmuyorlar. Muhatap.
zaten bir talep var. Zaten talep üretimden fazla. Üstelik üretilen ana arının çeyreğini kabul ettirirken öldürüyoruz. Şimdi aklınız kurcalanır değil mi? Ya ana arı işi iyi bak ha. Yabana saygım var. Takdir ederim. Ama ana arı işi yapılacak en son iştir. Ya bir böcek veriyorsun 30-35 lira para ya. Süper aslında. Yok abi. Her şey kayıt ile başlar. Konuya girelim. Şimdi bu kadar bir ayar çektik. Şu anda herkes arılığında bulunan ana arıların ne olduğu bilgisine sahip mi? Şimdi gezsek arılıklarınızı herhangi bir kovana bu kovandaki ana arı nedir diye sorduğumuzda vereceğimiz cevabımız var mı? Biliyor muyuz? Tüm arılığımızdaki ana arının ne olduğunu, nereden geldiğini biliyor muyuz? Biliyor olmamız gerekir. Şimdi şöyle söylenir. Bu tez söylenir ve hemen eleştirilir bu tez. Eleştirenler haklıdır. Şöyle söylenir. Arılıktaki en iyi arılarınızdan ana arılarınızı üretin tezi vardır. Böyle söylerler. Hemen bu damızlık arı getirip sahaya ana arı üretip satan arkadaşlar da derler ki aralıktaki en iyi arıdan üreterek başarılı olma şansımız yok derler. Haklıdırlar. Peki bu ana arılarınızın ne olduğunu biliyor musunuz derken bu kayıtlar hangi bilgileri içermeli? Bir kere o ana arının takip ediliyor olması açısından o ana arı eğer boyandıysa boya rengi, numara yapıştırıldıysa numarası biliniyor olmalı. Bu ana arı hangi ana arıdan üretildi? Bu oğul da olabilir. Sizin üretme yönteminiz de olabilir. Bunu bir yerden temin etmiş de olabilirsiniz. Şahane sakin karnıyolum var. Şahane 80 kilo bal veriyor. Verdin 100 euroyu aldın ya o ana arıyı. Onun hangi ana arıdan üretildiğini sor. Öğren. Yani bu ana arı hangi ana arıdan üretilmiş? Nasıl ürettiniz? O not da olsun. İkinci oğul. Yaz. Şu ana arıdan senin uyguladığın yöntemler neyse anlayabileceğin şekilde mesela yaz. Janter'den geldi. Janter'le üretildi. Aktarımla üretildi. Bilmem ne yöntemiyle üretildi. Ruşete verildi üretildi. Çiftleştirme kutusunda üretildi. Böyle küçücük not. Bu anların ne dediğinizde vereceğiniz cevaplar için. Oğulsa hangi kovanın oğlu? İlk oğul mu? İşte daha sonraki oğullar mı? Bu bilgiler. Ne zaman verildi bu koloniye? O tarih. Bu kadar yani. Benim notlarım çok kısadır yani. Mesela Ege arılarım var benim. Ege 2016. Şimdi Ege 2016 yazdığımda benim bildiğim şey, şimdi burada mesela Ege 2016 yazdığımda bu ana arının beyaz boyalı olduğunu bilirim. Ege 2016'ların tamamının janterle üretildiğini bilirim. Çünkü o anaç
Janterli bir kovanda. Üretim metodum bellidir. Anormal bir şey varsa not yazarım. Yani Ege 2016 yazdığımda o arıyı ben bilirim. Hangi yöntemlerle geldi. Ekstra bir şey varsa küçük küçük notlar düşerim yanına. Yani benim şimdi gelin 200 küsür arı, hangi arının ne olduğunu sorun. Ben size onun annesini, varsa ki var, öyle arılar da var, hani anneannesini de gösteririm. Yani torunlar, kızlar ve anneler mevcut. Sadece basit bir kayıt yöntemiyle bunları yapabiliyorsunuz. Damızlık falan filan, bunları unutun. Bunları anlatacağız yani. Bunlar basit şeyler. Yani her ana arının bir üst nesli bilmemiz gereken en önemli veri. Yani iyi anneler, iyi babalar. Hani demin hani güzel, yakışıklı olayları. İyi yavru vermiş anaçlar genelde iyi yavru vermeye devam ederler. O genetik özelliklerini aktarırlar. Yetmez tabii tek başına. Şimdi janterle ya da başka bir şekilde üretim farkı var mı? Elbette var. Olmaz olur mu? Janterdeki bir kurtçuğun hiç hasar görmemesi ya da kurtçuk aktarımında o kurdun altındaki sütün eksik geliyor olması bile önem taşır. Çünkü girişte, yani bu ana arı üretimine girişte dikkatinizi çekmeye çalıştım. Bazı şeyler oldu. Bunlar önemlidir. Hani en önemli şey şu: akıllı olmak lazımdır. Ana arı üretme çabası ve kararlılığında olmak lazımdır. Her arıcılık işletmesi için bu geçerli. Büyümenin, başarılı olmanın yegane özelliğidir ana arı üretebiliyor olmak. Ana arı üretebiliyor olduktan sonra arıcılığa bakıştaki vizyonunuz değişecek. Ondan sonra sorun yok ki zaten. Ana arı üretiyor olduktan sonra siz, ya o zaman konuşalım mutları, o zaman konuşalım damızlıkları, kralını konuşuruz. Ana arı üretebiliyor olmak çok önemli. Arı sayınızın kaç olduğunun önemi yok. Üretimin aşamaları, üretim materyallerinin hazırlanması, bizim kullandığımız basit yöntemler, küçük arılıkların bile bu işi nasıl yapabileceğiyle ilgili öneriler, bunların hepsini anlatırız. Bu zor bir konu. Hani böyle tek başına deli gibi konuşarak, bir telefona bakarak konuşarak anlatmak çok zor. Diğer konular gibi değil. Dolayısıyla bunu bir hani böyle acele etmeden yavaş yavaş anlatabilirsek, en azından anlatmak istediklerimi size karşıya geçirebilirsem, en azından 3-5 kişi yapabilirse bunu çok hoş olur. Slaytlar kullanarak yapabiliyor olsaydım bu anlatımları çok kolay. Her şey çok daha kolay olurdu ama bu imkan sıkıntılı yani bu yöntemle. Ama en azından vurgulamak istediğim şeylere
dikkat ederseniz çok başarılı biçimde arıcılığımızı geliştirmek mümkün olacak ki hani benim işte arıcılık çevremdeki insanların birçoğu artık ana arı üretiyor ve gördüğümüz şudur. Başarı buradan geçer. Dolayısıyla bu akşam hiç diğer konulara girmeyelim. Yarın 24 Kasım bizlere arıcılığı öğreten öğretmenlerimiz ve hele hele son yıllardaki tüm cefakar öğretmenlerin bir gün bile olsa onların hakkı ödenmez ama onların öğretmenler gününü kutluyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Diğer aleme göç etmiş ve bizlerin üzerinde emeği olan öğretmenlerimizin de bir kez daha rahmetle anıyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Saygıyla, sevgiyle görüşmek üzere diyorum.